Merhaba, ben Çağla. Sivil toplum alanında kültürel miras projeleri yöneticisiyim. Merhaba, ben Mustafa, arkeoloğum. Bu videoda sizlere tarihi yapınızı restore ettirmek için başvurabileceğiniz finansal desteklerden bahsedeceğiz. Tarihi binaların restorasyon maliyetleri yapıya iyi bakılmadığı takdirde oldukça yüksek olabiliyor. Eğer binanız görece daha iyi durumdaysa minimum maliyette yapılabiliyor. Restorasyon maliyetleri en yüksek olan yapılar şüphesiz uzunca yıllar kullanılmamış, terk edilmiş olan binalar. Yapısal problemleri ve çatlakları olan binaların onarımı çok daha meşakkatli ve dolayısıyla masraflı iken, görece daha az problemi olan yapıların maliyeti daha düşük. Malzeme fiyatları da döviz kuruna bağlı olarak artış gösterdiği için sadece binanın fiziksel koruma durumuna bağlı değil, ülkenin genel ekonomik durumundan da etkileniyor. Hem gerçek hem tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan yapıların restorasyonu için bazı devlet kurumlarının sağladığı finansal destekler bulunuyor. Dolayısıyla bu da mülk sahibinin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun azaltmayı sağlıyor. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2015'te yayınladığı yönetmeliklerle uygulamaya geçen maddi destekten bahsedelim. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden tarihi binaların bakım, onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanıyor. Bir tarihi eserin restore edilmesi için iki ayrı aşama var. Birincisi yapının rölevesinin çizilmesi, ikincisi ise restorasyon uygulama projesi. Bu aşamalarla ilgili daha detaylı bilgiyi bu seri dahilinde hazırladığımız Tarihi Evlerin Onarım Kategorileri videosunda bulabilirsiniz. Bakanlık bu iki kategoride hibe desteği sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden oluşan komisyon her yıl Mart ayının son günü toplanıyor. O sene için yapılan başvuruları değerlendiriyor ve bir sonraki dönemin çağrıları için son başvuru günü belirliyor. Mayıs ayında başvurular alınmaya başlanıyor. Gereken evraklar binanın bağlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Proje yardımı ve uygulama yardımı başvurusu için gereken belgeleri ekranda görebilirsiniz. Peki değerlendirme komisyonunun seçim kriterleri neler? Öncelikli olarak rekonstrüksiyon projelerini desteklemiyor bu hibe. Yani kalıntıları kalmış ya da tamamen yok olmuş bir yapının orijinaline sadık kalınarak yeniden inşa edilmesi için olan başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Ayrıca mülkün üzerinde herhangi bir kamu mülkiyeti olmaması gerekiyor. Binanın çok fazla hasar görmemiş olması da kriterlerden biri. Dolayısıyla komisyon verilen destek miktarı ile onarılabilecek projeleri seçmeye daha eğilimli. Bu çerçevede belki de en çok aklınıza takılacak ve merak edeceğiniz konu destek miktarının ne kadar olduğu olmalı. Bu noktada iki ayrı tavandan bahsedebiliriz. 2021 yılında proje yardımı için tavan destek meblağı 75 bin lira. Uygulama yardımı için ise 300 bin lira. Ancak komisyon daha çok tarihi yapının destekten yararlanabilmesi için genelde daha az meblağlar veriyor. Bu da proje yardımları için ortalama 15-20 bin lira, uygulama yardımı için ise 80-100 bin lira arasında. Hem proje yardımı hem de uygulama yardımı toplam maliyetin %70'inden fazla olamıyor. Dolayısıyla mülk sahibinin de katkıda bulunması gerekiyor. Peki proje yardımını almaya hak kazandıktan sonraki süreç nasıl işliyor? Talep edilen toplam destek miktarı bir seferde verilmiyor. Öncelikli olarak destek miktarının %20'si avans olarak hesabınıza aktarılıyor. Geri kalan meblağ ise iş bitiminden sonra yatırılıyor. 2020 yılında proje destekleri için İstanbul'dan gelen başvuru sayısı 9. Bunlardan yalnızca bir tanesi desteğe hak kazanmış. Uygulama yardımı için olan 6 başvurudan yalnızca 2 tanesi desteklenmiş. 2021 yılı proje destekleri için gelen başvuru sayısı ise 5. Uygulama desteği için de 4 başvuru olmuş. İstanbul'un binlerle ifade edebileceğimiz tarihi yapı stoğunu ve bunların arasında onarıma ihtiyaç duyan yapıların sayısını göz önüne aldığımızda başvuruların çok az olduğunu görebiliyoruz. Bir başka finansal destek sunan kuruluş da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yani yaygın kısaltmasıyla TOKİ. TOKİ, 2005 yılından bu yana tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyenler için kredi imkanları sunuyor. Krediden yararlanmak isterseniz başvurunuzu İdare tarafından ilan edilen tarihlerde bizzat yapabileceğiniz gibi kargo ve diğer posta araçlarıyla da gerçekleştirebiliyorsunuz. Tıpkı Kültür ve Turizm Bakanlığı hibelerinde olduğu gibi TOKİ kredisi kapsamında da başvuru dilekçesiyle beraber teslim etmeniz gereken bir takım dokümanlar bulunuyor. Bu dokümanları ekranda görebilirsiniz. Başvuru değerlendirme aşamasında idare konuyla ilgili uzmanları görevlendiriyor ve yapı uzmanlarca yerinde incelenerek değerlendirme raporları oluşturuluyor. Projeniz hazır olduktan sonra proje keşif bedelinin %70'ini TOKİ aracılığı ile kredi olarak alabiliyorsunuz. 2018 yılında açıklanan ve güncelliğini koruyan son rakamlara göre alınabilecek azami bedel 170 bin lira. Hak kazanılması halinde
banka ile kredi kullanıcısı arasında sözleşme imzalanıyor ve kredi ödemeleri yapılmış işleyişi belgeleyen ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hak ediş raporlarına göre yapılıyor. Bu süreç ve TOKİ kredileri ile ilgili güncel ve daha detaylı bilgileri ekranda gördüğünüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı internet sitesi linkinden takip edebilirsiniz. Az önce belirttiğimiz desteklerin yanı sıra özellikle tüzel kişilere sağlanan kültürel miras koruma fonları var. Bunlar uluslararası kurumların öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarına yönelik açtıkları hibe çağrıları. Aralarında Amerikan Dışişleri Büyükelçiler Kültürel Koruma Fonu her yıl sonbahar aylarında açılan bir proje çağrısı. Ancak bu fona özel kişiler, kar amacı güden kurumlar başvuramıyor. Yanı sıra ALIF Fonu, British Council Kültürel Koruma Fonu gibi uluslararası fonlarda bulunuyor. Eğer bir tarihi yapınız varsa ve kamusal amaçlarla kullanımına onay veriyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki bir sivil toplum kuruluşunun, üniversitenin veya yerel yönetimin kullanımına devretmek kaydıyla bu kurumlarla işbirliği yaparak hibelere başvurabilirsiniz. Bunun güzel bir örneği, Kültürel Miras Koruma Derneği olarak yürütmüş olduğumuz Koru Projesi kapsamında Mardin Tarihi Merkez'de restorasyonu gerçekleştirilen Tamir Evi adlı yapı. Tamir evi, özel mülkiyette olan tarihi bir ev. Kültürel Miras Koruma Derneği ve Malik arasında bir protokol imzalandı. 2 katlı evin alt katı sergi alanı, üst katı ise sanatçı misafirhanesi olarak projelendirildi ve enerji verimli bir yapı olarak restore edildi. Bu videomuzda tarihi evlerin onarım ve restorasyon faaliyetleri için hangi finansman araçlarından faydalanabileceğinizi kısaca özetlemeye çalıştık. Tarihi bir evi kullandığınız ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.